Bu video Scream 7 filmini baştan sona tüm detaylarıyla anlatıyor. Büyük bir spoiler var. Eğer filmi izlemediysen şimdi durdurup sonra geri gelmeni öneririm. Selamlar, kanala hoş geldin. Çayını kahveni aldıysan Woodsboro'nun o bitmek bilmeyen kabusuna ama bu kez çok daha karanlık bir psikolojiyle yeniden dönüyoruz. Scream 7, serinin bugüne kadar cesaret edemediği en rahatsız edici korkulardan birine yaslanıyor. Bu kez Ghostface sadece elinde parlayan bir av bıçağı ile gelmiyor. Kusursuz bir dijital manipülasyonla, ölülerin yüzleriyle ve en önemlisi içimizden biri olarak geliyor. Bu videoda filmi sadece özetlemeyeceğiz. Sahne sahne bu gerçeküstü terörün içine gireceğiz. Hikayenin düğümlerini çözerken o beyin yakan mesajları da masaya yatıracağız. Hazırsan o meşhur açılışla giriyoruz. Film, her şeyin başladığı yerde Woodsboro'da açılıyor. Stop serisine ve gerçek suç hikayelerine takıntılı olan bir çift olan Scott ve Madison, gece yarısı efsanevi Stu Maher'ın evine kapı şifresini girerek içeri giriyorlar. Burası terk edilmiş bir ev değil, adeta bir cinayet müzesi gibi sergi alanına çevrilmiş durumda. Etraftaki yapay kanlardan mutfaktaki sahte bıçaklara kadar her şey kusursuz bir mizansenin parçası. Bu iki karakter aslında doğrudan Scream hayran kitlesinin karikatürize edilmiş hali. Yönetmen burada seyirciyi kelimenin tam anlamıyla hikayenin içine yerleştiriyor. Odada daha önce katilin elbisesi giydirilmiş cansız bir robot figürü duruyor. Ancak gençler etrafı incelerken o robotun sadece bir dekor olmadığını çok geç fark ediyorlar. Ghostface çoktan o robotun yerine geçmiş ve robot taklidi yaparak kusursuz bir pusu kurmuştur. İkili ona yaklaştığında katil bir anda canlanır. Önce Scott'ı katleder, ardından Madison'la girdiği boğuşmanın sonunda onu da öldürür ve evi ateşe verir. Yönetmen Kevin Williamson bu sahneyle çok net bir mesaj veriyor. Geçmişi eşelerseniz, geçmiş sizi de yakar. Evi yakmak, serinin artık Stu Maher veya Billy Loomis'in gölgesinden çıkıp tamamen yeni bir çağa geçiş yaptığının kanıtıdır. Ama detaylara geçmeden önce, eğer bu tarz derin sinema analizlerini seviyorsan, aşağıdan kanala abone olmayı unutma. Aramıza katıldıysan, Sidney'in yeni hayatına doğru yola çıkıyoruz. Sidney artık Indiana'da Pine Grove kasabasına yerleşmiş. Kocasının soyadını alarak Sidney Evans olmuş. Bir kahve dükkanı işleten, kocasının polis şefi Mark Evans olduğu ve 3 kız çocuğu yetiştiren bir anne. Burada lise öğrencisi olan en büyük kızı Tatum'la tanışıyoruz. Sidney'in kızına ilk filmde kaybettiği en yakın arkadaşının ismini vermesi, ona ne pahasına olursa olsun güvenli bir hayat verme çabasının bir sembolüdür. Sidney iş yerindeyken bir görüntülü arama alır. Ekranda deepfake ile yüzü ilk filmdeki katil Stu Maher'e benzetilmiş Ghostface'i bulur. Katil, "Şu an kızını izliyorum." diyerek onu tehdit eder. Sidney soğukkanlılığını koruyup hemen kocası Mark'ı arar, durumu anlatır ve ondan hemen okula gitmesini ister. Ancak okula vardıklarında katil Tatum'un arkadaşlarından birini çoktan öldürüp kaçmıştır. Kasabadan kaçmaya çalışırken evde saldırıya uğrarlar. Amansız bir kovalamaca başlar ve mücadele sokağa taşar. Tam o anda gecenin karanlığını yırtan bir yayın aracı sokağa dalarak Ghostface'i ezip geçer. Arabanın içinden Gale Weathers, Mindy ve Chad çıkar. Ezilen katilin maskesi açıldığında onun Carl Gibbs, yani Sidney'in o sabah kafede gördüğü şüpheli adam ve akıl hastanesinden kaçmış bir psikopat olduğu ortaya çıkar. Ancak katil tek kişi değildir. Sidney'in polis kocası Mark yakalanır ve ağır şekilde bıçaklanır. Katil bu kez Tatum'un arkadaşlarının toplandığı kafeyi basar ve hepsini öldürür. Bu arbedede Tatum katili vurmayı başarır. Ancak kafasından vurmadığı için katil ayaklanır ve kızı kaçırır.
Sidney kızını kurtarmak için eve döndüğünde televizyonda Stu Maher'in yüzü belirir. Yüz sırasıyla Nancy Loomis'e, Roman Bridger'a ve sonunda Dewey Riley'e dönüşür. Katilin ölü sevdiklerinizin yüzlerini deepfake ile geri getirmesi Sidney'i psikolojik olarak yıkma çabasıdır. İşte burada maskenin altındaki ana beyin ortaya çıkar. Yan komşu Jessica Bowden. Jessica, Sidney'in kitabını okuyup onun hayatını çalmaya karar vermiştir. Hatta sırf bu yeni hayat için kendi öz oğlunu bile katletmiştir. Kanlı final sahnesinde yerde ağır yaralı yatan Mark, gizlice kızı Tatum'un koli bandını keser. Tatum bağlarından kurtulup katil kadının üzerine atılır. O sırada Sidney, odadaki diğer maskeli adamı silahla kafasından vurarak öldürür. Jessica evin içine kaçar. Sidney, Tatum'a ambulansı aramasını söyleyip peşinden gider. Evin içinde vahşi bir boğuşma başlar. Tatum yetişir ve Jessica'yı vurur ama Jessica kaşla göz arasında kaybolur. Anne kız karanlıkta onu ararken Jessica son bir kez daha saldırır. Ancak bu kez Sidney ve Tatum silahlarını aynı anda doğrultur ve Jessica'nın kafasına defalarca kurşun yağdırarak öldürürler. Geriye dönüp Scream 7'ye büyük resimden baktığımızda 1996'nın o saf analog korkusunun bugünün dijital kabusuna ne kadar kusursuz evrildiğini görüyoruz. Bu filmde gözden kaçan en parlak detay aslında açılış sahnesiyle final sahnesi arasındaki o sessiz paralelliktir. Açılışta katil cansız bir robotun yerini alarak fiziksel bir sahtekarlık yapmıştı. Finalde ise ölülerin yüzlerini deepfake ile ekrana yansıtarak dijital bir sahtekarlık yaptı. Film bize başından sonuna kadar şu mesajı veriyor: artık gözünüzle gördüğünüz hiçbir şeye, hiçbir maskeye ve hiçbir yüze güvenemezsiniz. Gerçek dehşet, elinde bıçak olan bir yabancı değil. Gerçek dehşet, sizin kitabınızı okuyan, kendi hayatında başarısız olduğu için sizin travmalarınızı kopyalayan ve sırf sizin yerinize geçmek için kendi öz oğlunu bile katledebilen yan komşunuz Jessica'ydı. Teknolojinin bir silaha, toksik hayran kültürününse bir kimlik hırsızlığına dönüşmesini izledik. Peki bundan sonra ne olacak? Şu an internette ve Reddit forumlarında Scream 8 için konuşulan en güçlü 3 teori var. 1. Sidney tarikatı. Jessica bu sapkınlığı yapan tek kişi olmayabilir. O uydurma stab filmlerinden değil, Sidney'in gerçek otobiyografisinden ilham almıştı. Acaba dışarıda Sidney'in kitabını okuyup onun gibi olmak isteyen, travmalı insanlardan oluşan devasa bir kopya katiller ağı mı var? 2. Teknoloji sağlayıcısı. Jessica, kocasından şiddet gören sıradan bir komşuydu. Peki, Woodsboro'daki o kusursuz robotu, güvenlik kameralarına sızmayı ve Dewey'nin yüzünü birebir taklit edebilen o gelişmiş yapay zeka yazılımını nereden buldu? Acaba arka planda Jessica'ya bu araçları sağlayan, karanlık ağda gizlenen teknoloji dahası yeni bir mastermind mı var? 3. Tatum'un karanlık yüzü. Finalde Tatum'un annesini kurtarmak için Jessica'nın kafasına hiç acımadan defalarca kurşun yağdırması onun içindeki bir karanlığı mı uyandırdı? Sonraki filmde Tatum'un avcı rolüne ne kadar yaklaşacağını, travmanın onu neye dönüştüreceğini göreceğiz. Peki sana göre en sarsıcı an hangisiydi? Stu'nun yüzünü o ekranda mı görmek, yoksa anne kızın o kanlı finalde gösterdiği vahşet mi? Sence Scream 8'de bizi ne bekliyor? Tüm teorilerinizi yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Hoşça kal.